Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet, bugün sizlere 4-5-1, 5-4-1, 6-3-1, 5-2-3, 5-3-2, 5-2-3 AB her neyse. Kaleyi görünce vur, kontratak ve uzun top gibi defansif taktiklerin antisini anlatacağım. Dikkatli dinle, bak, iç içe taktikler var. Evde biz güçlü olursak, eşit olursak, deplasmanda güçlü olursak, eşit olursak, rakip güçlü olursa, rakip bizde düşük olursa, ev ve deplasmana göre iç içe taktikler var. Size yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 tane taktik seçtim. Bunlar yeter zaten. Fazlasına da gerek yok. Bu arada Telegram sayfamıza da katılabilirsiniz. Linkini bırakacağım açıklamaya. Telegram demek şu demek değil. Geldin, abi rakip 4-3-3 geliyor, ben ne çıkayım? Sayıları ver değil. Ben videosunu atıyorum, ister izlersin ister izlemezsin. Mesela sen bana soru soruyorsun. Abi rakibim 4-3-3 geliyor, ben sana 4-3-3 anti atıyorum. İç içe taktikler var. İzlersen kazanırsın. İzlemezsen benlik bir şey yok. Anladın mı? Ne kadar emek o kadar yemek hesabı. Bak mesela ben bunu geçen sene Nisan'da açtım. Yaklaşık bir yıl 3 milyon sürüncüydü. Şu an 10 bininci. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi defansif taktiklerin kralı. Kraldır bu adam. Bak, Zebuna ismini unutmayın. Buradan Mete Ahmet'e selam olsun. Ben tabii o liglerde ben de dostluk maçı falan atmıyor. Tabii adam çalışıyor vesaire. Biraz da ona göre güçlü kaldığı için sürekli rakip olduğumuzda bir 4-3'leri kapıştıramadık onunla. Buradan da selam olsun. Evet. Defansif gelen oyunculara karşı bakalım neler olacak. Benim aramda 5 rank falan var. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Fazla yükseklik. Pardon. Web'ten sıkıntı oluyor, giremiyorum. Maalesef uygulamadan halletmeye çalışıyorum. Tabletin ekranını en azından yansıttım bu şekilde. İşimizi görsün diye. Bakalım, evet. Şöyle bir geç yapalım burayı. Neden 0-0 yazdı değil tabii ki arkadaşlar. Ha, ikinci yarı başlıyor. Ne alakası varmış. Evet, görmüş olduğunuz gibi 4-0 net bir galibiyet. Ha, burada Vinicius'un bir de kırmızı kart, bak, kaleci kırmızı kart yemiş bu arada. Evet, defans girmiş yerine. Ama dediğim gibi zaten bir anti taktik yapmıştık. Şöyle bakalım. 5-2-3 de gelmiş abimiz. Öbür tarafta da zaten yine 4-5-1 galiba geldi. Yanlış hatırlıyor da olabilir ama yine defansif taktiğe karşı aynı taktikle karşılık verdik. Evet, Uğurcan yakmış Mete abi. Dediğim gibi güzel bir defansif e, anlamda güzel bir oyun kurgusu olan abimiz. Evet. Hemen uzatmayalım. Geldik buraya. İlk taktiğimiz 4-3-3. Görmüş olduğunuz gibi 4-3-3'a. Evet, sarılan oyunculara tabii ki aldırmayın. Burada kanat manat oyuncusu hiç önemli değil. Dizilimizi güzelce yapın. Çünkü defansif gelen taktiklere karşı anti taktikleri yapacağız. Geldik burada paslı oyun. Bu taktikte şu önemli. Sarı, mavi, yeşil hakeme çok agresif. Sarı, mavi, yeşil hakeme çok agresif şu anki haliyle. Kırmızı, turuncu, kıpkırmızı hakeme de normal çıkacaksın. Hakemi anlatayım bir kere. Şöyle, benim arkamda görmeyebilirsin, ondan şöyle aldım. Bakın, çizgi taktikleri orta saha defansa yardım edecek. Burayı da şöyle geçelim. Evet, ilk taktiğimiz 4-3-3'a, baskımız dengeli. Ay bak şimdi, rakibi tanıyorum. Rakibin defansif anlamda çok iyi bir menajer olduğunu bildiğim için en idealini kullandık. 50, 60 ve 60 şeklinde. Görüyorsunuz, offside tuzağını kontratak ve uzun top normalde açıyoruz ama zaten ben güçlü olduğum için açıyorum ama normalde siz açın, tamam mı? Bu taktikte kale rakibiniz kontratak ve uzun top geliyorsa açık, kaleyi görünce vur geliyorsa kapalı. Yani bu kaleyi görünce vurlar 4-5-1 olur, 4-2-3-1 olur, 5-4-1 olur, 6-3-1 olur. Burada önemli olan oyun planı. Oyun planı, kaleyi görünce vur olanlar kapatacaksın, onu kapıyı kapat. Şeyde kontratak ve uzun topta açacaksın, bu kadar. Şimdi bunu kime kullanacağız? Bunu evdeyken 2 rank düşük olduğumuz veya güçlü olduğumuz 5 rank 6 ranka kadar evde güçlü olduğumuz rakiplere karşı bu halini kullanacaksın. Deplasmanda ise bu taktiği, deplasmanda ise
3 rank yüksek olduğumuzdan tutun da 7 rank yüksek olduğumuza kadar kullanacaksınız. Gayet de güzel, başarılı. %90 puan ve puanlar alır. Yenilmez değil. İlla kullandı, yeniyor diye bir şey ama en azından güzel bir anti taktiktir. Bilginiz olsun. Biz peki bu dediğim rankların üstünde olursak ne yapacağız? Hemen şöyle sayılarımız 64, 68, gel buraya 68, evet 67 de burası. Kontratak ve uzun topta offside açtın, gerisini kapattın. Bunu ev sahibiyken 6 rank ve üzeriysen, deplasmanda ise 8 rank ve üzeri ise kullanalım. 4-3-3'a 64, 68, 67 kontratak ve uzun top gelirse offside açıyorsun. Kaleyi görünce buralara karşı kapatıyorsun. Güzel bir anti taktik, değerlendirin. Bakın dediğim aralıklar çok önemli. Burada tek taktik al, gel ekran fotoğrafı çek gidenler hepsi yalan oluyor. Evet. Şimdi şöyle devam edelim. Hemen ikinci taktiğimize geçeyim ben. Geldik. Silelim onu. Bunda laf diye silme yok. Şöyle 4-3-3-B. Şunu silebilirim ama kafa karıştırmasın. Defansif orta saha çok önemli. Defansif orta saha varsa bunu, ofansif orta saha varsa A'yı kullan. Tamam mı? Geldik buraya. En iyi 3 forvetini koydun. Orta saha defansa yardım edecek tabii ki. Buraya 50'ye getiriyorsun. Buraya 60'a yine bak. 50, 60, 60 bizim can simidimiz arkadaşlar. Herhalde 2026'dan belli mükemmel bir taktik devam ediyor. Ama biz de bunların güncelliğini devam ettiriyoruz. Kontratak ve uzun bak 4-3'ü pardon ne oldu orada? Ya. Bak 4-3-3 paslı oyun. Paslı oyunuz bozmuyoruz. Defansif gelen oyunculara benim taktiğimi kanatları kullanma. Paslı olarak kullanacaksın. Evet yine burada hakem değişmedi. Yeşil, sarı, mavi çok agresif diğerlerinde normal. Lan abi buradan bu da bela ya. Nereye tıklasan bir yere gidiyor. Evet. Şöyle yapalım. Kontratak ve uzun topa offside açtın. Bir daha buraya anlatmayayım. Gerisine kapattım. Burada hep aynı abi. Kontra bak anlatacağım. Ofansif taktiklerde size 4-3-3-A, 4-3-3-B, 4-4-2-B söyleyeceğim. Bunlar da hepsinde kontratak ve uzun topta offside açacaksın. Gerisini kapatacaksın. Defansif taktiklere geçerken açmıyoruz. Sabit olacak orası. Kapalı olacak. Evet oraya bir daha girmeyelim artık. Çünkü uzaması videomuzda. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu yine 2 rank düşük olduğumuzdan 5 rank yükseğe kadar evdeyken deplasmandayken de 3 rankla 7 rank arası yüksekken kullanın. Bu haline 50, 60, 60. Evet. Eğer şimdi gelelim yükseksek ne yapacağız? Dediğim ranklardan yükseksen ne yapacaksın? Taktiklerin hepsi böyle yanlış olmasın diye mutlaka kontrol ediyorum ki yanlış birinin taktiği yanlış bir yere kaymasın. Altı anlatmayacağım artık. Alan markacı standart. Diğerleri de zaten kontratak, uzun top, offside açacaksın. Kale görücü vuracak, kapatacaksın. 57, 67, 67, 4-3-3-B. Bunu da ev sahibiyken 6 ranktan yükseksek ev sahibiyken deplasmanda ise 8 rank yükseksek deplasmanda defansif geleni kullanacağız. Canavar gibi bir taktik, şiir gibi bir taktik mutlaka tavsiye ettiğim taktiklerden bir tanedir. Şimdi gelelim en baba yere. Asıl anti taktik budur arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. 4-4-2-B. Defansif gelenlerin baş belası bu taktik aslında. Geldik buraya, ayarladım buraya. Defansif orta saha ve ofansif orta saha çok önemli. Olmazsa kullanma. Yok envanterden değiştirdim, yok şöyle oldu yapma. Çünkü defansif orta sahanın özelliği defansif gücü yüksek, ofansif orta sahanın gücü ofansif yüksek. Bu iki oyuncu o ilk 11'de olmalı ki iş yapsın. Geldik buraya. Hemen şurayı bir yine standart taktiğimiz sayımız 50. Bak hepsinde abi öyle bir formasyon yaptım ki yani bunu da kimse böyle çalışmaz ha. Çatır çatır çalışıyor vallahi. Evet 50 60 60 aşağıya anlatmayacağım. Sarı mavi yeşil çok agresif hakemler. Diğerleri de normal. Evet çünkü biliyorum ben şimdi bunu anlattım hakem anlatman diyecekler. Yine ben elimle yazacağım. Evet
Görmüş olduğunuz gibi bunu da yine ev sahibiyken 2 rank düşükten 5 rank yükseğe kadar, deplasmanda yine aynı mantık. 3 rank yüksekten 7 rank yükseğe kadar bu şekilde 50, 60, 60 şeklinde 4-4-2B'yi kullanıyoruz. Şimdi gelelim asıl biz yükseksek, daha da yükseksek ne olur? Burayı 61'e çekiyorsun. 61, 62, 72. Evet. Bunu da arkadaşlar ev sahibiyken, bak şöyle göstereyim yine, 61, 62, 72 sayılarını 4-4-2B'de ev sahibiyken 6 rank yüksek olduğumuzdan tutun da yukarıya, deplasmanda ise 8 ranktan yukarısına olduğumuzda, güçlü olduğumuzda kullanacaksınız. Güzel bir 4-4-2'dir. Yeter ki burada o aralığı güzelce dinle. Derdine derman olur. Şimdi biz hep yüksekken ofansif olan kısımları hep avantaj. Şimdi gelelim. Hep yüksek değilsiniz diye. Hep babanın oğlu Kemal siz değilsiniz. Evet. Şöyle bir geldik hemen. İlk taktiğimiz, duvar taktiğine geçmeden önce dur şunu anlatayım. 4-5-1. 4-5-1 kendim aktif kullanmıyor. Yani unuttuk yerine. Evet. En güçlü forvetin ileride olacak. Tabi bu olmayacak. Tamam mı? En güçlü forvetin ileri al. Sakın bak, formu turuncu olan, bak şurası turuncu olan, kırmızı olan oyuncuları ilk 11 alma. Sarılar gene neyse bir sonraki maçında dinlendirme koşuluyla ilk 11'ini alabilirsin ama kırmızı turuncu oyuncuyu oynatmıyorsun. Defansif orta saha çok önemli. Kanatlara ofansif orta sahalarını koyabilirsin. İş yaparlar. Güzel çalışırlar. Şöyle bir basalım. Bizim buradan oyuncu satılmıştı ondan. Şöyle bakalım. Evet, Emery'i de şöyle alacağım. İlk 11'de defansif orta saha olmalı. Olmazsa kullanma. Sağa sola ofansif orta saha koydun. Onlar hiç mi yok? 3 tane defansif orta saha koyabilirsin. Yine iş yapar. Savunma hattını güçlendirirsin ama gol bulma biraz sıkıntı olabilir ama önce gol yemezsin en azından. Kolay kolay. Tabii ki burası ne var? Kaleyi görünce vur. Şimdi burası çok önemli ve değerli. Dikkatli dinleyin. Şöyle 32, hakkını helal et. 25, şöyle bir geleyim. 65. Teşekkür ederim Azrail. Evet, oğlumdan da destek geldi. Evet. Burayı artık ellemedim. Bura sabit. Burayı sakın elleme bundan sonra. Anlattıklarında, ilk anlattığını kontratak ve ofansifte açıyordun. Offside açıyordun uzun topta. Şimdi hiç ellemez. Bitti bu iş. Yani 32, 25, 65. Kaleyi görünce vur. Orta saha defansa yardım ediyor. Hakemi anlatıyorum. Dikkatli dinle. Sarı, mavi, yeşil. Çok agresif. Kırmızı, turuncu. Agresif, kıpkırmızı, normal. Ha, ben kırmızı ve kırmızı turuncu hakeme çok agresif, kıpkırmızıya normal çıkıyorum maçına göre. Yenebileceğim böyle tereddütte kalmadığım bir maçsa kırmızıda, kıpkırmızıda, yani kırmızıda, turuncuda bile normali tercih ederim ama benim dediğim şekilde daha güzel. Kırmızı yerseniz de yapacak bir şey yok. Bu oyunun doğa şeyinde var yani, algoritmada adamın ayağını kırdı diyor. Kırmızı kart diyorsun. Kırılığın yok yani, ayak yok. Adam çıkan rakipten adamın ayağı kırıldıysa niye çıkmıyor? Mantık yok. Anladın mı? Algoritmada o bir yazılım diyor. Peki biz de bir şey demedik, yıllarca yuttuk. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada arkadaşlar bunu biz deplasmanda ve evde sağlam bir rakip, Zebunom gibi bildiğiniz bir rakip ise, bir rank, iki rank yüksek olduğumuzdan tutun da 7 rankı kadar evde deplasmanda yapabilirsin. Evde deplasmanda defansif yönlere 7 ranka kadar, dediğim gibi bir iki tık güçlü olsan da çok sağlam bir rakipse, özellikle altını çiziyorum, yapabilirsin. Şimdi gelelim en babasına. Rakip 7 ranktan yüksekse. Abi geliyorsun hemen 5-4-1-A. Ya da B olarak da kullanabilirsin bu arada. Ben A'yı tercih ediyorum. Sen B olarak da kullanabilirsin. Çünkü ilk soruyu biliyorum ki 5-4-1 A kullanabilir miyim?
Defansif orta sahan varsa 5-4-1-B'yi seç. Ofansif orta sahan varsa, defansif orta sahan yoksa şöyle iki tarafa ofansif orta saha koyabilirsin. Defansın bak, dengeli defans olmalı. Mesela şu 96'lık 109, 109, 102, 96'lık tabi bu rakibine göre de değişir. Ama çok sağlam bir rakipte seni sendeletebilir. Dikkat etmelisin. Kalecin 109 ama bek, çünkü neden? Alsat çok fazla. Geldik buraya. Gene kaleyi görünce vuracağız. Orta saha tabii ki yardım edecek defansa. Evet, burada baskımızı arttırıyoruz. Hakeme dikkat. Baskı 60. 19. Otobüsü park et ve topa hakim ol da 59. Evet, bunu 4-5-4-1 A veya B. B kullanıcını ofansif orta, defansif orta sağlam olmalı. A kullanıcının da defansif orta sahaya ihtiyaç yok ama ofansif orta sahaların olmalı, güzel iş yapan. Evet. Burada da arkadaşlar 7 ranktan 6, mesela 10 rank, 15 rank gibi güçlü rakipler defansif geliyorsa, zaten ofansif geliyorsa 4-3-3 anti var kanalımızda. Ama defansif seçenler de var maalesef. Mesela 10 rank üstün, ben görüyorum Telegram kanalında 10 rank üstün adam 6-3-1 yapmış misal. Bunlara karşı da canavar gibidir. Hakemi anlatayım. Sarı, mavi, yeşil hakeme çok agresif. Diğer hakemlere, kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemlere normal. Neden? Baskı yüksek. Baskı yüksek olduğu için sakın ha offside tuzağını açmıyorsun. Alan markacını değiştirmiyorsun. Bu şekilde kullanıyorsun. Evet. Size mükemmel 5 taktik sundum. Defansiflere gelenlere karşı en azından bir ilaç olacak taktik bunlar. Biraz ağır konuşacağım çünkü Rus kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Alman, İngiliz, İspanyol kardeşlerimiz, İran'daki kardeşlerimiz, izleyicilerimiz fazla sağ olsunlar. Yorumlarında en azından onları da mağdur olmasınlar, anlayarak izlesinler diye tane tane konuşalım ki çeviri programında sıkıntı yaşamasınlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız.